Vadisi'nden Doktor Turhan Karadeniz'le konuşacağız. Birlikte sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Elbette. İsmim Turhan Karadeniz, Kastamonu doğumluyum. Eczacı bir anne ve turizmci bir babanın tek çocukları olarak dünyaya geldim. İlkokulu ailemle birlikte taşındığım Bodrum'da okudum. Ortaokul ve liseyi İstanbul'da okumak için babaannemin yanına geldim. Yüksek eğitimime Sabancı Üniversitesi'nde elektronik mühendisliği okuyarak başladım. Sonrasında master için Hollanda'da 2 sene yaşadım. Ve yine doktora için Amerika'da Kaliforniya eyaletinde Santa Cruz şehrine geldim. Santa Cruz, San Francisco Körfezi denilen bölgenin biraz güneyinde, Silikon Vadisi'ne de oldukça yakın bir şehir. O yüzden üniversitenin Silikon Vadisi ile bağları çok kuvvetli. Burada doktoramı tamamladım. Akademik çalışmalarınız çip tasarımı üzerine oldu. Bu süreçte neler tasarladınız? Ne gibi çalışmalar yaptınız? Eğer daha önceye gidersek programlama ve işlemcilere ilgim lise yıllarında başladı. Sabancı Üniversitesi'nde elektronik mühendisliği okumaya da bu yüzden karar verdim. Özellikle Erkay Savaş, İlker Hamzaoğlu, Yaşar Gürbüz ve Ayhan Bozkurt hocalardan aldığım dersler çip tasarımı ve bilgisayar mimarileri konusundaki deneyimimin temelini oluşturdu. Bugün yaptığım çalışmalar hala bu temelden besleniyor diyebilirim. Master'da Hollanda'da Delft Üniversitesi'nde bu konuda dersler almaya devam ettim. Master tezim çipler üzerinde ağlar ya da networkler diye tanımlanabilen bir konu. Yani bir çipin üzerinde çeşitli görevleri olan bileşenler var. Ve bu bileşenler arasında bir iletişim olması gerekiyor. Çünkü işlenecek bilgi ya da yarı işlenmiş bilgi bir şekilde bu bileşenler arasında hareket etmek, gidip gelmek durumunda. Bunu veri yolları ya da İngilizce olarak bus üzerinden yapmak mümkün. Ya da bilgisayar networklerindeki gibi, mesela internetteki gibi paketler göndererek yapmak mümkün. Benim tezim daha çok bu paketler üzerinden iletişimin nasıl yapılacağını tasarlayan bir uygulama içeriyor. Doktorada da bu konuyu devam ettirdim ve bu konuda birkaç konferans makalesi yayınladım. Yine doktora sırasında Intel'de bu konu üzerine bir yaz stajı yaptım. Ama daha çok ilgimi çeken konu ve grup Intel'de yarı zamanlı olarak Bluetooth grubuyla çalışmak oldu. Burada Bluetooth çipi üzerine çalışmaya başladım. Bu tabii ki bir takım çalışması. Ben o takımın bir parçasıydım. Doktora öncesinde 1 sene, doktora sonrasında da 2,5 sene bu grupla birlikte çalıştım. Laptoplarımızın çoğunun içinde olan Intel'in Wi-Fi Bluetooth çipinde benim de katkılarım var. Şimdi siz bunu dediğinizde çip üretimi nasıl, tasarım nasıl yapılıyor? Orayı çok böyle hızlıca geçtiniz de ben o kısmı hani kutularla yapıyorum dediniz. O ne demek oluyor? Öncelikle Silikon Vadisi ismiyle ilgili bir parantez açayım. Birazcık silikon üretimi, çip tasarımı ile ilgili bir tarihsel küçük bir anekdot. Silikon Vadisi ismi Intel ve çevresinde bulunan özellikle 60'larda 70'lerde faaliyet göstermeye başlayan çip tasarımı şirketlerinden geliyor. Çünkü çip tasarımının ana bileşenlerinden biri silikon maddesi. Bugünkü büyük software şirketleri ve startuplardan onlarca yıl önce bu merkezde gelişip büyüyen bu şirketler çip tasarımı yapıyorlar. Bu endüstriye de silikon endüstrisi adı veriliyor. Silikon Vadisi ismi de buradan geliyor. Intel'de çalışarak sanki bu zaman yolculuğunun, bu tarihsel sürecin ben de bir parçası olmuş oldum. Bu konuda da kendimi çok şanslı addediyorum. Çip tasarımı öncelikle bir logic dediğimiz mantık kapılarının yan yana konulmasıyla oluşuyor. Bunun daha sonra da silikon bir yüzey üzerine aktarılmasıyla yani dokunulabilecek çip üretiliyor. Ve bunu bilgisayarlarımızda ya da özelleşmiş bilgisayarlarda görüyoruz. Bir sürü bir çip ürünü var etrafta alabileceğimiz CPU, GPU, çeşitli
microcontroller'lar, özellikle embedded software sistemlerinde kullanılan işlemciler. Ve bu tür çiplerin üretilmesi için çok deneyimli mühendislerin yan yana gelmesi gerekiyor. Intel gibi çip tasarımı üzerine çalışan şirketler bu deneyimli mühendisleri barındırıyorlar. Yeni yetme bir mühendis olarak yüksek seviyede deneyimi olan akıl hocalarını bu grupta bulmak benim için paha biçilmez bir deneyim oldu diyebilirim. Şöyle bir durum var. Silikon endüstrisi biraz tabiatı gereği yeniliklere çok açık olamıyor. Her sene hali hazırda var olan bir çipin, bu işlemci olabilir dediğim gibi, GPU olabilir, Bluetooth çipi olabilir. Bazı değişikliklerle yeni versiyonunu yapıp çok büyük sayılarda üretip ve satmak zorundalar. Çünkü silikon endüstrisinin devamlılığı ve karlılığı buna dayanıyor. Startuplar ise daha küçük ya da daha çekirdek diyebileceğimiz yenilikçi bir fikrin etrafında kuruluyorlar. Belki büyük şirketlerdeki gibi deneyimli olmayan ama akıllı, bu çekirdek fikre ilgi duyan, değişime ve farklı alanlarda yeni şeyler öğrenmeye açık mühendisleri bulup işe almak durumundalar. Bu çekirdeğin nasıl bir şeye evrileceği, bu fikir etrafına toplanmış insanların bu işi ne kadar sahiplenip nereye taşıyabilecekleriyle belirleniyor çünkü. Ben Green Card'ımı Intel üzerinden aldım. Daha sonra startup yaşamını deneyimlemek istedim. Karşıma o dönemde Zoox çıktı. Burada bir mülakat yaptım, kabul aldım. Kariyerimdeki en ilginç çalışmaları burada geçirdiğim 4 sene içinde yaptığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle, tasarımla ilgili çok fazla detay vermek mümkün değil. Tasarım, dediğim gibi logic kapılarının, logic gate'lerinin yan yana konulmasıyla oluyor. Zaten hali hazırda olan bir ürün var. Ben bu ürünün içindeki ufak tefek değişiklikleri yapmak için gruba katıldım. Bir tasarımcı olarak katıldım. Bluetooth çipinin içinde dijital ve analog dediğimiz ve RF dediğimiz farklı bölümler var. RF bölüm mesela sinyallerin gönderilmesine yardımcı oluyor. Dijital bölüm daha çok bir bilgisayar gibi çalışıyor. Ve gelen bilgilerin işlenmesi, belli bir yerde tutulması, saklanması. Ben o görevde yer aldım. Dijital tarafında yer aldım. Şimdi siz Amazon'u satın aldı, Zoox'ta ne gibi farklılıklar olduğunu söyleyebilirsiniz? Çünkü çok fazla sürücüsüz araba üretiliyor. Zoox'un bu anlamda farkı ne? Zoox kendi kendine giden bir araç, yani otonom araba üzerine çalışıyor. Her şeyle bizim tarafımızdan tasarlanmış, tamamen elektrikli bir araç. Şirket içinde araba demiyoruz, robot diyoruz. Çünkü bir arabanın çok ötesinde yetenekleri var. Zoox sadece bu elektrikli ve otonom aracı tasarlamakla kalmıyor. Aynı zamanda her seviyede software tasarımı, hardware tasarımı, çeşitli sensörlerin tasarımı ve bu sensörlerden bilgi akışı, bu bilginin aktarımı, işlenmesi, bütün bunları da tasarlıyor. Bütün bu parçalarla birlikte gerçekten büyük bir mühendislik projesi. Ben elbette bir mühendis olduğum için size en çok teknik alanlardan bahsediyorum. Ama mühendislik ya da teknik alanların yanı sıra tüm proje endüstriyel tasarım, deneyim, experience, yasal, homologasyon, fonksiyonel güvenlik gibi çok önemli alanlarla birlikte ilerliyor. Zoox'un sıfırdan tasarımını yaptığı bu araç ile başlatmayı planladığı şey, yoğun nüfuslu şehirlerde talep üzerine ortaklaşa taksi hizmeti vermek. Bu tanım bugün Uber, Lyft gibi taksi hizmeti veren şirketlere anlatmak için kullanılan bir terim. Onu Türkçe'ye çevirmeye çalıştım. Yani araba tasarımı, hardware, software ve taksi servisi gibi, yani bir kez daha tekrar edeyim. 1. Araba tasarımı, 2. Hardware, software tasarımı, 3. Taksi servisi gibi 3 farklı zorlu problemi aynı anda çözmeye çalışıyor Zoox. Bunun zorlukları var ama bizim inancımız bu 3 konuyu ancak birlikte düşünürsek
bu 3 konuyu aynı anda çözebilen bir ürün üretebileceğimiz yönünde. Olmayacak mı yani? Bunda sürücü yok mu? Sürücü olmadığı gibi direksiyon da yok. Ve aracın şekli bir faytona benziyor. Bununla ilgili daha fazla şey anlatacağım. Şöyle, başka araçlardan farklı olarak bizim tasarladığımız araç faytonlara benzer şekilde gidenlerin yüz yüze baktığı bir tasarım. 4 tekeri güçlendirme sistemi, yani 4 çeker sistem kullandığımız için faytonlara benzer bir tasarımla aracımızın önü ve arkası yok. Yani 2 yönde de eşit hızla gidebiliyor. Bu aynı zamanda geri manevrayı bizim araba için geçersiz kılıyor. Çünkü 2 yönde aracımızın esas yönü. Zoox'un farklılığı bu tür bir arabayı tasarlıyor olmasından geliyor. Kullanılıyor mu? Denemesi, testi yapılıyor mu? Videoda göreceğiniz üzere şehrin içinde giden sadece bir prototip değil, tasarlanmış güvenlik testlerinden geçmiş bir araba söz konusu. San Francisco'nun içinde giderken videoda görebilirsiniz. Ve devamlı olarak özel alanlarda ve daha sonra da halka açık alanlarda test ediyoruz aracı. Böylece güvenlik konusunda da çok büyük önem gösteriyoruz. Etrafını 360 derece gören sensörlerimiz var. Çok yüksek çözünürlüklü kameralar. Mesela LiDAR denilen çevreyi lazer ışıklarıyla tarayarak her cismin 3 boyutlu olarak uzaklığını çıkartan sensörler. Ve benzer şekilde radar sensörleriyle çevrenin çok detaylı görüntüsünü gerçek zamanlı olarak oluşturuyoruz. LiDAR sensörleri 200 metreye kadar görüş alanına sahipler. Yani 200 metre yarı çapında bir görüş alanına sahipler. Ve bu elbette bir insan sürücünün çok çok ötesinde yetenekler. Aracımızın bu yetenekleri sayesinde bir sürücüden çok daha fazla bir alanı tam zamanlı olarak görebiliyoruz. Bu yüzden güvenlik zaten bizim aracımızın tasarımının çok önemli bir parçası. Bu yüzden kazaları ve çarpmaları, yayalar, bisikletler, motosikletler, diğer araçlar, aracımızın içindeki misafirler, bütün bunların güvenliğini sağlamak bizim için çok daha kolay bir insan sürücüye göre. Çünkü sensörlerimiz etrafı hiçbir kör nokta bırakmadan 360 derece gördüğü için aracımız bir yayaya mesela yola atlayan bir yaya diyelim çok daha önceden müdahale edebiliyor. Ve soru arabayı nasıl durduracağız bu yayaya çarpmadan değil, yayayı çok önceden görüp onun yola çıkmaya niyetlendiğini bildiğimiz için zaten yavaşlayarak onun yanına geleceğimiz ve kazaya hiç sebebiyet, hiç olasılık vermemiş olacağımız yönünde. Peki birdenbire aniden arabanın yönünü değiştiren Türkiye'de çok oluyor. Birden önüne kırıyor mesela. O zaman ne yapıyor? Ani bir şekilde. Bu sensörler sayesinde yine çok hızlı bir şekilde gerçek zamanlı olarak bunu anlayabileceğimiz için bir insan yine sürücüden çok daha hızlı reaksiyon gösterebileceğimiz kesin. Çünkü arabanın reaksiyon zamanı, böyle bir durumda buna cevap verme zamanı bir insandan çok daha hızlı. Yani bu arabayı satın alma imkanı olmayacak. Sadece taksi gibi kiralanabilecek. Sizin de anladığınız üzere aynen bu aracı satmayı amaçlamıyoruz. Hizmet sektöründe sürücüsüz ve paylaşılabilir bir taksi olarak hizmet sunmayı planlıyoruz. İlk olarak da San Francisco ve Las Vegas şehirlerinde bu hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Ne zaman? Bu soru çok kıymetli bir soru. Çünkü bizim çok önemli bulduğumuz başka soruları da içeriyor içerisinde. Zoox'un birinci sırada önceliği tartışmasız bir şekilde güvenlik. Güvenlik sorununu çözmek, trafikteki kazaları ve dolayısıyla yaralanmaları ve kayıpları çok önemli ölçüde azaltacak.
Otonom araçlarla birlikte sadece kazanın etkisini azaltmak değil, tamamen önlemek gibi bir misyonumuz var. Aracımız hiçbir sürücünün yapamayacağı şekilde çevreyi 360 derece ve 200 metre mesafeye kadar gördüğü için kazaların önüne geçmiş oluyoruz. Siz araçlar ne zaman otonom olur, ne zaman diye sordunuz. Bu soruyu iki şekilde yanıtlamak istiyorum. Öncelikle Zoox adına yanıtlamak istiyorum. Ancak ve ancak önce özel, sonra da halka açık yollarda test sürüşleri yaptıktan ve gerekli bütün güvenlik kriterlerini yerine getirdiğimizi kanıtladığımız zaman bir taksi servisi başlatmayı planlıyoruz. Tam otonom olmak aynı zamanda tam güvenli olmayı da gerektiriyor. Sadece sahada değil, çeşitli simülasyonlar yaparak da güvenliği arttırmayı hedefliyoruz. Sanal gerçeklikte bir şehir planı üzerinde çeşitli güvenlik senaryolarını yeniden ve yeniden test ederek aracımızı daha güvenli hale getiriyoruz. Peki siz Zoox'ta neler yapıyorsunuz? Daha önce çalıştığım konulara çok benzer olarak dijital çip tasarımı, özelleşmiş bilgisayar mimarileri ve bu konuda tasarımları desteklemek için embedded software, Türkçe'de gömülü yazılım olarak da geçen embedded software konularında çalışıyorum. FPGA denilen tasarladığımız çipi silikon olarak üretmeden taklit edebilen bir ürün var. Ben de çip tasarımlarımı daha hızlı prototiplemek amacıyla bu FPGA denen ürünü kullanıyorum. Çünkü Zoox çok hızlı ilerlemek durumunda ve sürekli değişimler yapıyoruz yaptığımız ürünlerde. Bir çip üretiminde daha önce bahsettiğim gibi çok sayıda üretmek ve çok sayıda satmak durumundasınız. Silikon endüstrisi buna dayanıyor. Bizim amacımız böyle bir çip üretmek ve satmak olmadığı için FPGA'leri kullanarak prototipleyip ürünlerde bunları kullanıyoruz. Sensörlerden alınan verileri işlemek için özel algoritmalar tasarlayan bir grupla çalışıyorum. Ve bu yenilikçi tasarımlara ve uygulamalara yol açıyor, imkan sağlıyor. Bu mühendislerle birlikte çok sayıda patent başvurusu yapıyoruz. Burada amacımız Zoox'ta ürettiğimiz yeni algoritmalar ve bunların uygulamalarını koruma altına almak şirket adına. Yenilikçi sensörler görüntü, ses, sıcaklık, uzaklık, hareket, hız gibi aracımızın çevreyi 360 derece olarak ve bir canlı gibi çok sayıda modalitede ya da duyuda algılamasını sağlamaya çalışıyoruz. Elbette çok yüksek miktarda veri akışı var. Bütün bu saydığım sensörlerden bilgisayarın içine gelen. Ve tasarımlarımla bu bilgiyi aracın bir yerinden başka bir yerine taşımak, ön işlemesini yapmak, tampon bellekte saklamak ve nihai olarak yapay zeka yazılımlarıyla arayüzlemek gibi çeşitli görevleri yerine getirmeye çalışıyorum. Peki gelecekte otonom araçlar ne zaman tam olarak artık hayatımıza girmiş olacak ve biraz önce sordum hani tam güvenli olacak. O zaman ondan sonra biz piyasaya süreceğiz dediniz ama ne zaman tahmini olarak? Burada önemli olan gerçekten yani şu anda YouTube videolarında göreceğiniz üzere hali hazırda bir ürünümüz var. Arabamız güvenlik, robotumuz güvenlik testlerini geçmiş durumda. Burada önemli olan bizim hem hardware hem software bütün arabanın bileşenleri olarak kendimize güvenliği kanıtlamamız. Bu elbette uzun süre alan bir şey. Ama geldiğimiz noktada buna yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Bu güvenliği sağladığımız noktada bunun bir ürün haline gelmesi bir sorun olmayacak. Çünkü hali hazırda aracımız var, software stacklerimiz hazır, sensörlerimiz hazır. Önemli olan burada bütün güvenlik noktalarına uyum sağlar hale gelmemiz. Aynı şekilde yani eğer dünyadaki diğer araçlar ne zaman otonom olacak diye sorarsanız bunun ne zaman olacağını bilmek çok zor. Çünkü bizim iddiamız insanların kendi araçlarına sahip olduğu, insanlar evde ya da işteyken kullanılmayan bu araçların bir otoparkta beklediği modelin, paradigmanın tamamen kırılacağı ve bizim modelimizin yani otonom, talep üzerine ortaklaşa taksi modelinin bunun yerini alacağı.
Ama bu bir anda araba sahipliği tamamen bitecek anlamına gelmiyor. Bugün hala ata binen var, faytona binen insanlar var, değil mi? Ama bu elbette spor ya da aktivite amaçlı. Bizim iddiamız da şu, hala keyif ya da spor amaçlı olarak sanki bir ata biner ya da faytona biner gibi otonom olmayan arabasına sahip olmak isteyecek insanlar da elbette olacak. Ve bu hep olabilir. Ama daha güvenli, akıllı, park yeri aramak zorunda kalmayacağınız ve arabanın otoparkta eskimediği bir sistemin bunun yerini alacağına eminiz. Bütün çalışmalarımızı da bunun üzerine sürdürüyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Esra.